Kabuslar görürdüm büyüklerimizi dinledikten sonra. Ürpererek, korkarak uyanırdım, uyuyamazdım. Artık bizim sonumuz ne olacak, geleceğimiz ne olacak tereddüte kapılınca Tam aç kalan insanlar ölmüştür. Acından. Biz ot yiyirdik. Bu demir yolunu sevinerek, gece gündüz çalışarak yaptık. Ne bilsinler ki kendilerinin mezarı olacağını ya da onları bilinmeze götüreceğini. Çocukluklarını söyleyirler, bize masal gibi gelirdi. Ben hissettim ki bu masal değilmiş, insanların bir hayatıymış. Ama şu anda Aska'daki Türkler Türk'üm demeden korkuyorlar. kim üzülmez ki? Hiç üzülmez. Ya bu milletin suçu neydi? Tarihin en vahim, en elim olaylarından biridir 1944 Aska Türklerinin sürgünü. Mazlum halk Stalin'in aldığı stratejik tedbirler sonucunda bölgeyi boşaltmak adına Sibirya'ya sürülmüş, Orta Asya'ya gönderilmiş, Sibirya'ya sürülmüştür. Ben Gevher Demirkaya Aktaş. Çıldır'da doğdum, Ardahan'da büyüdüm. Atalarımın çocukken bize masal diye anlattıkları savaşlar, harpler, ne bileyim yaşadıkları zorluklar, bu toprakları korumak için, burada kalmak için verdikleri mücadeleleri anlatırlardı bize. Masal bizim için oydu, çocukluk masalımızdı, büyüklerimizin yaşadığı şeyler. Göçler, sürgünler, aşklar, kavuşamamalar, ayrılıklar, cepheye gidip dönmeyenler, geride kalan eli kınalı taze gelinler, hep bunlar anlatılırdı. Bizim için çocukluk masalı bunlardı. Ee, 1827 yılında Osmanlı donanmasının Navarin'de yakılmasından sonra bir Osmanlı-Rus savaşı başlayacaktır. Tarihe 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı olarak geçmektedir. Rusya çok ünlü bir komutan olan Paskiyeviç'i Kafkas ordularının başına geçirmiştir. Paskiyeviç öncelikle hedefi Revan Hanlığı'nı ele geçirmek, Nahçıvan ve Karabağ bölgesini ele geçirmek olmuştur. Buraları ele geçirdikten sonra da Kars, Ardahan, Erzurum'a kadar ilerliyor ve Ahıska'yı da bu süreçte Paskiyeviç orduları ne yazık ki düşürüyorlar.
Ahıska'nın 28 Ağustos 1828 günü düşüşü günümüze kadar intikal eden acı olayların, acı sürecin de başlangıcını teşkil ediyor. Çok vahşi, şiddetli baskılara maruz kalan Ahıska'da kütüphaneler Petersburg ve Tiflis'e taşınıyor. Ciddi anlamda bir zulüm yapılıyor. Camiler yakılıyor. İnsanlar camilerde diri diri o dönem itibariyle de yakılıyordu. Revan Hanlığı'nı ele geçirdikten sonra Güney Kafkasya dediğimiz Karabağ, Nahçıvan bölgesini de ele geçiriyor ve burada bir Ermeni vilayeti teşkil ettiriyor. Ermeni devletinin temellerini de burada görmemiz mümkün. Ahıska, Ardahan'ın önemli bir parçası. 1829'da elden çıkan Osmanlı toprağı olarak Ruslara kaptırılan bir bölge. Ama hiçbir zaman Ardahan'dan ayrı olmamıştır ve bu bölgede yaşananların hemen hemen tüm olayları, gelişmeleri, siyasi, askeri, sosyal, sıhhi her konudaki gelişmeler Ahıska'yı etkilemiş veya Ardahan'ı etkilemiştir. Yani birbirleriyle yakın ilişkisi olan iki coğrafya. Ahıska'da meydana gelen olayları kısaca yakın dönem olarak özetlemeye çalışırsak, Birinci Dünya Savaşı'nda başlayan süreç bölgeyi uzun zaman günümüze kadar getiren sorunlara boğmuştur. Şöyle ki, Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı 1914'te giriyor ve önemli cephelerden birisi Kafkas Cephesi, Sarıkamış Harekatı ile başlayan Kafkas Cephesi'dir. Burada o dönem Elviye-i Selasi olarak adlandırılan Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılmıştır 1878'de. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda da bu bölgeler Rusya'nın işgali altındadır. Dolayısıyla Sarıkamış Harekatı sırasında bu coğrafyanın, Türk coğrafyasının kurtarılması planlanmıştır. Ve çok kısa süreliğine Ardahan'da Türklerin eline geçecektir. Aralık 1914'ün sonlarında. Ocak ayında ise Ruslar tekrar bölgeyi geri alacak ve Ardahan yeniden Rus işgaline girecek. Burada önemli bir husus var çünkü Ocak başında Ardahan'ın tekrar Rusların eline geçmesiyle beraber Rus Kosakları, Rus askerleri Ermeni çetecilerle beraber Ardahan'ın ahalisini, özellikle ileri gelenlerini camiye toplayarak, Halil Efendi'deki büyük camiye toplayarak hepsini bir günde yakıyorlar. Dolayısıyla bu yanık cami olayı olarak tarihe geçen olay Ocak 1915 başlarında meydana geliyor. 400'e yakın Ardahan'ın ileri gelen Türkleri, Türk ailelerine mensup kişiler yakılarak burada yok ediliyorlar. Aileleri ise tarumar ediliyor, dağlara kaçanlar, hatta burada bu dramatik durumdan kışın o soğuğunda Gence'ye kadar başı açık, ayağı çıplak bir şekilde kaçan aileler var. Buradaki dramı biz Bakü'de kurulan Cemiyet-i Hayriye'nin kayıtlarından öğreniyoruz. Ve Ruslar vatana ihanet suçuyla, yani Türkler geldi, siz sevindiniz, Ardahan'dakiler sevindiniz diyerek buradaki kişileri cezalandırıyorlar adeta. Benim çocukluğumda bize bir yaşlı komşumuz vardı, rahmetler olsun. Bize geldiği zaman peltek konuşurdu. Ben ona sorardım, Sakine nene niye böyle, çocuğuz işte, sorardık. Niye böyle peltek konuşuyorsun, ben senin konuşmalarını anlayamıyorum dediğim zaman annem bana kızardı. Niye öyle diyorsun, kadını mahcup ediyorsun falan.
Peki ama niye öyle derdim. Sonra bana öyküsünü anlattı. Dedi ki 1915'te Enver Paşa'nın harekatında Ermenilerin Türklere yaptığı o yanlış istihbarat, kendilerini Türk olarak tanıtıp Türk askerine selam vererek yaklaşması, onların olduğu konumları olduğu gibi Rus askerine anlatması falan, onlar çok hazin, değişik bir konudur. İnsanlar coşkuyla ay işte Türk ordusu geldi, bizi Rus zulmünden, Ermeni zulmünden kurtaracak diye sevinince, fakat daha sonra hazin bir haber geliyor. Sarıkamış'ta şehitlerimiz var ve savaşı kaybetmişiz. Komutan Sarıkamış'ı terk etmiş. Enver Paşa öyle. Ve hatta bir karamsarlık, bir hüzün. Öyle olunca Ermenilere bir gayret geliyor. Buralar işte devlet kuracaklar. Ruslar onlara öyle söz vermiş. Buralarda Ermenistan olacak. O heyecanlanan, sevinen siz misiniz diye o insanları topluyor. Ona da yalan söyleyerek diyorlar ki camilere gelin, işte hükümet size açıklamalar yapacak, orada toplantılar olacak falan. Öyle kandırıyorlar insanları. Kimilerine göre 600 kişi falan deniliyor. Kimilerine 370 kişi kadardı deniliyor. Tabii o dönem nüfus kayıtlarına göre kimsenin elinde belge olmadığı için herkes kendi yakınını kaybettiğini düşünerek 600'e çıkabiliyor. İnsanları toplantı var diye oraya çağırıyorlar. Tabii o zaman o cami ahşaptanmış. İnsanlar girer girmez dolduruyorlar ve kapıları hemen mühürlüyorlar. Caminin etrafına saman balyaları yığıyorlar tutuşturmak için. O arada Sakine nenenin kocası kaçıyor. Birkaç kişi daha kaçıyor. Anlıyorlar burada böyle bir katliam olacak, bize zulmedecek, bir şey yapacaklar diye. Kaçınca bunu da yakalıyorlar. Camidekilerin etrafına saman balyalarını dizip orayı ateşe verdikten sonra kaçanların peşine düşüyorlar. Olayın bir katliama dönüşeceğini şüphelenen genç ve kaçabilen insanlar anlıyorlar. Burada bir şey yapılacak bu insanlara diye. Saman balyalarını görünce gizlice kaçmaya çalışıyorlar. O kaçanların içinde o benim gördüğüm o yani birebir hikayesini dinlediğim Sakine nenenin kocası da var. Adamı yakalıyorlar Ermeniler. Bir yere götürüyorlar. Affedersiniz. Bütün cinsel organlarını kesiyorlar adamın. Derisini soyuyorlar. Buralardan cep açıp iki elini adamın kalça ne denir? Butlarına cep gibi iki elini de sokuyorlar. Getiriyorlar. Sakine nenenin işte o zaman genç gelin o da tabii. Kayınpederi var, kayınvalidesi var, aile halkı var falan. Getiriyorlar, kapının önüne atıp gidiyorlar. Nene kapı çalındı, acaba hani eşi mi geldi diye kapıyı açınca kocasını o halde orada görünce çırılçıplak soyulmuş o şekilde şakır şakır konuşan kadıncağız birdenbire dili tutuluyor. Çok sonra peltekçe peltek olsa da çok sonraları konuşmaya başlıyor. Bir kişi de bu zulmet uğrasa hazindir, 500 kişi de uğrasa hazin bir olaydır. 1920'lerde falan 19'da Kazım Karabekir'in orduları Erzurum'a geliyorlar, işte bu hazırlıklar başlanıyor. Hani Anadolu Kars'a, Ardahan'a böyle bir hazırlıklar başlayınca gene buradaki insanlara bir gayret geliyor. Diyorlar ki gidelim bari Yanık Cami'de yanan canlarımızı eğer bulursak defnedelim diye. O zaman geliyorlar işte yanan yanmış bir iki şey bulsalar da böyle işte kafatası, kol kemiği, bacak kemiği onları bir bölüm vardır. O bölüme defnediyorlar. Oranın hazindir, acıdır, kötüdür. Biz zulme de uğrasak, katliama da uğrasak bize yapılan hiçbir şeyi
onur meselesi yapıp dünya kamuoyuna anlatmıyoruz. Böyle bir şeyimiz var ama Ermeniler 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde en iyi yerlerdeler. Askerlik yapmıyorlar, vergi vermiyorlar. En üst makamlardalar. 600 sene sonra onlara bir şey geliyor. Anadolu'ya sahip olmak, bir devlet kurmak. Nedir? Rusların ve İngilizlerin onları kullanmaz. En kullanılan insanlar Ermeniler ve Yunanlılardır diye düşünüyorum. Geçmişte çok çile çekti bizim ahız Hatürkleri, bizim ahız Hatürkleri. Aseret belini büktü bizim ahız Hatürkleri. Aşık demek halkın dili gözü kulağı demektir. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşlarında biz yenilgiye uğradığımız zaman halk tedirgin olmuş. Artık bizim sonumuz ne olacak, geleceğimiz ne olacak tereddüte kapılınca Aşık Şenlik halkı toplamış. Bütün köyler Aşık Şenlik, şimdi ismi Aşık Şenlik'tir oranın. Baba Şenlik ismini koymuşlar. Asıl ismi Sukhara. Sukhara'ya toplanırlar. Yani çevre köyler orada kendilerini düşmana karşı müdafaa ederler. Ve o zaman Aşık Şenlik orada demiş ki, siz korkmayın biz bir gün kurtulacağız bu esaretten. Diyor ki, ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. İsterse uruset ne ki var gelsin, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. Asker olan bölük bölük bölünür, sandınız mı Kars Kalesi alınır. Bozatlar üstünde kılıç çalınır, can sağ iken yurt vermeyiz düşmana. O zaman vilayetimiz Kars. Şenlik Baba halka böylece cesaret verir, halkı toplar. Bunu duyan Rus komutanlar Şenlik'i gözaltına alırlar, takibe alınır Şenlik ki halkı bilinçlendirir. Onlar da bir taraftan halkı cahilleştirmeye uğraşmışlar. Fakat Şenlik bunu yutmamış, halkı bilinçlendirmiş. Babaannemin anlattıklarından, o bölgeden gelip buraya yerleşmek zorunda kaldıkları için ne büyük hikayelerle, nasıl acılarla karşılaşarak buralara kadar geldiklerini anlattığı zaman tabii çok etkilenirdik. Çok acı şeyler tabii bunlar. Kara, kışa nasıl maruz kaldıklarını, o soğuklara, o soğuk aylarda nasıl ailelerinin onları işte koruyarak, çoğunun öldüğünü yollarda açlıktan. Bu bölgede evler taş toprak evlerdir. Pencere olmaz kolay kolay. O eski yapılarda pencere yok. Hep tavanlardan bacalar açılır. Işık versin diye içeriye, ışık aydınlatsın diye. O bacalardan, evin aydınlanması o bacalardan sağlanırmış. İşte o zamanlar askerler sürekli o bacalara çıkıp hem içeriği takip ederlermiş, hem de bütün ihtiyaçlarını oradan karşılarlarmış. Yumurta isterlermiş, peynir isterlermiş, süt isterlermiş. Bir de içeriye bir göz gezdirirlermiş. Ne var, kadın mı var, çocuk mu var, ne var diye. Bunlar çok korkarlarmış mesela. Çocukmuş çünkü babaannem o zaman. Sonra çocukları gördükleri zaman hemen çıkartırlarmış dışarıya. Kadınları çıkartırlarmış. Süngüye takıp çocukları öldürürlermiş. Babaannem bunları anlattıkları zaman çok ağlardı, biz de ağlardık. Maalesef en çok çocuklar etkileniyor.
kadınlar etkileniyor. Birebir çocukları ve kadınları etkileyen şeyler bunlar. Ya ben de çocuktum onu dinlediğim zaman mesela 7-8 yaşlarındaydım. O hikayelerle büyüdüm. Şu dağların arkası Gürcistan oluyor. Ardahan'la Posof'la 15 kilometre mesafe arası var ama Vale bizim Ardahan'ın şimdi adını hatırlayamayacağım bir köye daha yakın. O Stalin 2. Dünya Savaşı'nda oradaki 30 yaşına kadar olan insanları askere toplamaya çalışırken bunu haber alan oradaki Türkler, Ahıska Türkleri demiş ki ya biz kendi insanımızla, onlar Osmanlı'yla da savaşıyorlar diye biliyor. Biz kendi milletimizi öldürmek için mi askere gideceğiz diye endişe ediyorlar. Yani kabul edemiyorlar. Ne yapalım? Biz işte Anadolu'ya, Ardahan'a geçelim falan diye düşünüyorlar. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı bulabildikleri at arabası, kağnı, işte ne varsa at, onlara binerek birkaç parça da eşyalarını alarak, tabii o dönem eşkıyalar da var, onları önlerini kesip ne varsa ellerinden aldıkları bir durum da var. Ve Ilgar Dağı'nı aşarak Posof'a inmeye çalışıyorlar, Han'a inmeye çalışıyorlar. Fakat Ilgar Dağı'nda tipiye yakalanıyorlar. O karda batıp kalanlar, gidip kurtarmaya gidemiyorlar. Orada imdat diye bağırıyor, ben kara gömüldüm ama geri gidip onu kurtaramıyorlar. Kaç canı kurtarırsak derdine düşüyorlar. Onlar orada donarak kalıyor. Çocuklar ölüyor kucaklarında donarak. Babamın gençliği yollarda geçmiş. 20 yaşında sürgün olmuş babam. Onların çocuklukları doğru düzgün gençliklerini yaşayamamışlar. Ömürleri hep sürgünde geçmiş. Çocukluklarını söyleyirler, bize masal gibi gelirdi. Ama ben babamla anamla vatana dönenden sonra ben hissettim ki bu masal değilmiş. İnsanların bir hayatıymış. Sürgünden önce, bunlara önce o tren yollarını yaptırmışlar. Köyde ileri gelen usta, eli iş tutan, kabiliyeti olan insanları tren yollarını yaptırmışlar. Tren yolları yapılandan sonra aradan bir sene geçmiyor. Bir senenin içinde gecenin birinde geliyorlar ki ya siz Almanya-Rus savaşı var, sizi buradan biz göç ettirmeliyiz bir aylığına. Yani bir güzel bölgeye götürmeliyiz ki o bölgede siz rahat olasınız ki savaş bitenden sonra sizi geri köyünüze getireceğiz. Dedem rahmetli olmuş, anneannem 4 çocuğuyla. Bunlar kuyu açıyorlar ki o kuyuların içine evlerinin eşyalarını dolduruyorlar. Üstünü kapatıyorlar ki bir aydan sonra geri döneceğiz ya. Eziyet çekmeden alırız diye. Ama öyle olmuyor hayatları. O gece saat 12'de geliyor askerler ki sizi çıkar diyoruz. Çıkıyorlar yalnız üstündeki elbiselerle kim de yol şey yaparsa yolluk alıyorlar ellerine. O da bir yere katen bir yerde bitiyor. Çok affedersiniz böyle hayvan vagonları onlar. O vagonlara işte 5 aile bir vagonda oluyor. Sibirya'ya yola çıkıyor bu vagon. Sibirya'ya götürüyor. Genç kızları trenden indirmiyormuşlar ki bir yerde kalır, bulamazsın. Babam Rus dili iyi biliyor, ancak babam inermiş. Dedem zaten 90 yaşında. Onlar inip bir şey alamazlar. Bazı bölgelerde duruyormuşlar, lokantalardan yemek alıyormuşlar. Babam diyor ki ben şey yapıyorum, yemek aldım biraz geciktim dedi, sıra bekliyoruz dedi. Tren kalkmaz üzere diyor.
Dedem o şeyde oturmuş, trenin kapısında oturmuş. Onda diyor ki, ya askerlere diyor ki, bekleyin benim oğlum orada kaldı. Kalırsa kalsın diyor. Ya oğlum yoksa ben ne yapacağım yaban yerlerde? Hiç merhamet yok evlatı babadan ayırmaya da. Yani öyle bir kullandım, bitti. Bu eşya, atılmış bir eşya kimi bizim insanlarımıza değer vermemişler, biliyor musunuz? Yolda kim vefat ederse vagonları orada elle duruyor. O bir vagondan 3 kişi, 5 kişi vefat edenleri Sibirya'nın o kar olan yerlerine atıyorlar. Ama hiç kim ölüsünün yanında kalamıyor biliyorsun. Hepsini öyle yollarda telef olup gidiyorlar. O yüzden de biz her sene 14 Kasım'da o yolda ölenlerimize helvalar yaparız, Kur'anlar okuttururuz, böyle bir şeyler yaparız. Ondan sonra Özbekistan'a, Sibirya'dan dolanıp Özbekistan'a gidiyorlar. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan bu bölgelere dağıtıyorlar bizim insanlarımızı. Kim kalmışsa. Çoğu yollarda ölmüş, telef olmuş, gitmiştir. Göç ettikten sonra Özbekistan'a gidiyorlar ya, orada da çok acı bir hayatları olmuş. Annem söylüyordu ki biz para kazanmak için, yemeğimizi şey etmek için ne yapacağız bilmiyorduk. Bizi o Özbekler yönlendiriyordu ki dağlara çıkın, oradan bir taran adında bir ot varmış. Onu toplayın. O ne otuymuş? Boya yapıyormuşlar. Biz giderdik, evden ayrılırdık, ihtiyarları evde bırakırdık, evden ayrılırdık. Giderdik onda haftalarla çalışırdık. O otları toplardık, getirirdik. 1-2-3 kuruş oradan para olurdu. Tuğla fabrikalarında çalışırdım kadın ola. Ben orada çalışırdım diye. Zor hayat şartları. Yani tek bizim insanımıza diye o yerli halkta güzel bir yaşamları yokmuş. Olanı da zaten bölüp veriyormuşlar Özbekler. Güzel yaşamları parçalanmış, güzel bir hayatları mahvolmuş. Külliye'de yapılan bir programda Ahıska Türklerinin dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen Ahıska Türkleriyle bir araya geldik. Orada tabii Rus askerleri bunları evlerinden boşaltırken yaşlı bir nene bağırıyor oğluna. Oğlum diyor, hiç olmazsa Kur'an-ı Kerim'i al evden. O da tabii aldım diyemiyor ama Kur'an-ı Kerim'i göğsüne yerleştiriyor. Tabii o manzaranın anlatılması çok hazin bir olay. Daha sonra bunlar trene bindiğinde annesi tekrar soruyor. Oğlum aldın mı Kur'an-ı Kerim'i? Aldım anne diyor burada. Bunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan programda bu Kur'an-ı Kerim'i şu söylemle Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim ettiler. Evet biz yaklaşık 75 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde dolaştırdığımız bu emaneti gerçek evi olan, gerçek ülkesi olan ve gerçek sahibi olan Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teslim ediyoruz diye bu hikayeyi anlattılar. Gerçekten bundan hepimiz son derece hüzünlendik, ağladık. İnşallah öyle bir acı, öyle bir hüzün bir daha Ahıska Türkleri de, Türk milleti de, bu din kardeşlerimiz de inşallah bir daha böyle bir şey yaşamazlar. Ahıska bir gül idi gitti, lisanı Türk idi gitti. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul'un kilidi gitti.
insanlarımız o demir yolları, Gürcistan'daki Borjom'a yakın demir yolu, orayı bizim insanlarımız yapmıştır. En çok da kadınlar bile gidip orada çalıştılar. Yani ekmek parası kazanmak için gidiyorlar, işte orada çalışıyorlar. Edildiler, bir ay o demir yollarında çalıştılar. Gece gündüz bir grup gelir, öbür grubu götürüyorlar. Bir grup gelir, öbür grubu götürüyorlar. Hiç de bilmeyenler ki bu demir yolu ne için yapılıyor. İşte o demir yolunda hem kendimiz inşa ediyoruz, aynı o demir yollarında bizi sürgün ettiler. Şimdi o şeye gelende sürgün gecesini iyi hatırlıyorum ben. Bizim evde mal, koyun vardı, atlarımız vardı. Atlarımız, 2 tane atımız vardı, kişini yerdi böyle, bağırıyordu. Atlar, koyunlar, iş. İle bir şey kulaklarımız gidiyordu, ile bağırtı vardı. Bak hayvan bile duymuş. Bütün köyün hayvanları, bir hayvan değil, bizim evindeki, bütün köyün hayvanları bağırıyordu. Öyle bir kıyamet gibi bir şey vardı. Askerler geldi, girdiler, çıkın. Götürüyoruz sizi. Nereye götürüyorsunuz? 2 haftalık gideceksiniz. Buraya Alman geliyor, savaş zamanıydı. Alman geliyor, Almanlardan sizi kurtaracağız. Yüngül ne ki var? 1 haftalık bir şeyler alın kendinize. İşte elimizde köme, pestil, ne ki vardı, böyle pastırma, böyle şeyleri aldık, şey ettik işte. İşte milleti yığdılar orada, bindirdiler bizi, Amerikan arabaları vardı, büyük arabalar. Oraya bindi, ben de anam da rahmetlik bana surfa almış, surfayı verir, şeydir. Onu işte her kamyona 3 aile yüklediler. Bizim o Hırtız'da köprü var, çayda, Ardahan çayı geçiyor orada. O köprüden hele akşam karanlıkta getirdiler Ahıskan'ın işte o trenlere. Başladılar, her tarafım asker sardı. Ruslardı ellerine. Abim 12 yaşındaydı, atımız vardı, ata sarıldı. Atı öper. O asker de diyor ki tez acele şey. Diyor ki atımı vermem size. Atımı bana verin, atımı vermem. Düştü ağlıyor böyle. Vurdular kafasına o abimin. Kan akıyor burası. Allah kimseye göstermesin. Bu öyle bir zulüm ki yaşamak lazım, Allah da yaşatmasın ki bu işi göresinde, bilesinde neydi. Benim babamı 1942. yılda savaşa götürdüler. Savaşa gitti 44'te de, 2 yıldan sonra da sürdüler. Savaşta da gelmedi. Ne ki Türk vardı, ön cepheye koydular, hepsini vurdular. Şimdi o vagonlara diye bindirdiler, içinde kapıları kapattılar. Soğuk demir vagonları. Burada şeyde de böyle tuvalet için yapmışlar deşikler. O deşiklere tuvalete gitmeye. Bizi bir yerde eklettiler vagonları. İyi hatırlıyorum. Ayaklarımızdan o trenin demire ayaklarımızı vuruyoruz ki bizi çıkardın buradan. Kapattılar kapıları akıllı. Demir vagonu. 2 tane küçük pencereleri var böyle. Askerin biri. Yani her vagonlarda kıraklarında asker duruyor. Kapıyı açtı, dedi ki bağırmayın etmeyin. Dua edin, şey edin, işte belki de gittiniz. Orada 1 gün mü ne kaldık o gece orada. Vagonların içinde. Kadınlar orada bizim nenemiz de rahmet oldu ile o vagonda. Utandığından gidemiyorlar. Hem erkek vardı, yaşlı adamlar vardı orada. Şimdiye hepsi askere gitmedi. Yaşlıları işi götürmüyorlar. Yaşlı adamlar vardı. Birbirine utandığından bağırsak patlayan kadınlar vardı. Ahıska Türklerine soykırım yapılmıştır. Ancak bugünkü günde bizim sesimizi kimse duymuyor. Biz ne anlatsak da biz sahipsiz yaşadık. Öyle kolay değil. O zaman
O zaman Türkiye'nin de gücü yok idi. Şimdi bizi sürdüler, Türkiye'nin de sesi çıkamadı. Yapamadılar. Öyle bir durum vardı orada. O da trenlerden ki bizi indirdiler, indirendi. Her köye 2 aile yerleştirdiler. Bizi getirdiler o Kazakistan'da bir köye 2 aile yerleştirdiler. Ne yemek var, ne su var, ne sahip var, ne bir şey. Hiçbir şey yok. Ben gece, gündüz olmuyordu, geceleri erden saat 6'da kalkıyordum sabahtan. Rahmetli anam böyle bir torba ederdi boynuma. O torbadan çıkardım çöllere. Çöllere, neredeki karga topluyor ya buğdanın deninin işini. Onları ben topluyordum. Teker den topluyordum ki getireyim de evde bir şey yiyek. Ot yemek nedir insana? Ama onu mecburuduk. İçimizde vardı tam aç kalan insanlar ölmüştür. Acından. İşte ondan ancak besleniyorduk. Aç susuz. Bizi getirdiler bir tane Rus'un evine yerleştirdiler. Onu da gece kondusu. O Ruslar da domuz etini tutardılar. Ye. Ya biz Müslümanız. Ayağımı bağlıyordu, ağzıma teperdiler. Yiyeceksin. Bak buradan diyelim, bir de Allah razı olsun Cumhurbaşkanı 2019'da bizim Aksakallıları o tanıttı. İlk sahip bizi külleye yıktı, ilk sahibi o çıkarttı. Sahip oldu bize, hele de devam ediyor. ...1944'te Stalin bunları, insanları, Türkiye sınırındaki Türk ve Müslümanları içerilere nakletmek için kullandığı vagonlardır bunlar. Ve bunlar hayvan vagonu olduğu için hayvanlara az da olsa hani oksijen gelsin, bir havalandırma olsun diye şöyle pencereleri varmış. Açıyorlarmış onu, hayvanlar hava aldıktan sonra tekrar kapatıyorlarmış. Ama insanları bindirdikten sonra onu da yapmamışlar. Bu nakliye sırasında görevlendirilen askerlerin içinde Özbekler, Kırgızlar, Müslüman insanlar da varmış o askerlerin arasında. Ve bunların da Müslüman Türk olduklarını anladıkları için dönem dönem destek olurlarmış. Bu pencereyi açıp onların hava almalarını falan sağlarlarmış. Bu kapılar asla açılmaz. En az 100-150 kişi ama akrabaları aynı vagona koymazlarmış. Her bir vagona kardeş burada, işte ne bileyim amca dayı başka bir vagonda. Yani aileleri de bölmüşler irtibat kurmasınlar diye. Sadece ölenler olurmuş. Karın üzerine atmayalım, kurt kuş yemesin diye ölüleri saklarlarmış. Fakat her durakta jandarma girer, dolanırmış. Ölü varsa camdan aşağı, ister kış olsun, ister yaz olsun, ister ne olursa olsun. 600 yıl dünyaya hükmeden bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Fethettiğimiz hiçbir yerin insanına bu zulmü biz yapmadık. Ama Stalin'in bir amacı vardı bunu yapmakta. 1944'te Ardahan ve Kars sınırını yok edecek ya, Müslüman Türkler birbirlerine yardım etmesinler diye. Bu sürgüne giden sağ kalan insanlar gittikleri yerlere de haber gidiyormuş. Yamyamları getirdik. Savaş var. İşte yamyamlar işte bize, sizlere, hepimize zarar veriyor. İdare edeceksiniz. Yardım etmeyin, destek olmayın falan. Sonra işte bakıyorlar ki onlar da Türkçe konuşuyor. Onlar da namaz kılıyor. Onlar da ya bunlar bizim milletimiz diyorlar. Bunlar da bizden deyip yiyecek falan vermeye başlıyorlar. Babamın söylediklerine göre o vakitlerde noyabrın 14'ü çok soğuk geçiyormuş. Kar
dizde kar var idi diyor biz sürgün edanda. Bir ay ögde soldatlar, askerler gelip evlerde ne var ne yok razvedka diyorlar Ruslar, yani böyle dolanıp bütün diyor. Sürgün olan gecesinden bir gün ögde itleri zehirlep öldürdüler diyor. Yani itler ses etmesin ki Türkiye eşitmesin. Böyle maksat olur bence, ben böyle düşünüyorum. De sonra geldiler diyor gece, kapıyı vurdular, rah sürgün oluyorsunuz. 10 yıllığa sizi Orta Asya'ya yolluyoruz. 10 yıldan sonra geleceksiniz. 15 dakika vakit verdiler diyor. 15 dakikaya ne ki alırsınız. Ondan bindirmişler Baliturka maşinlerine. Ondan getirmişler bu Akska'da burada Tavarni diyen yerde vagonlara şenligi bindirmişler. Bir vagona diyor 60 can bindik diyor. 60 can diyende bu oluyor neredeyse 10 aile, 10 ev. 10 ev bir vagona. Söylerdi analıq, biz ağlardıq. Şimdi de Gazada olan şeyleri böyle telefonda, televizorda görüyoruz. Şimdi de yüreğim doldu. Anamın söylediği. Ondan getirmiş, bunda bindirmişler vagona. Ne diyor, taxtaları qırıq vagon deyir. Açıq, soğuk. Doldurdular milleti deyir. Qarıdır, adamdır bir yere tepdiler deyir. Çocuklar deyir, acıxıyır, ağlayır deyir. Susanıyır, ağlayırlar deyir. Anneler ne edeceğini bilmiyor deyir. Hamile olanlar deyir, sancı tutuyor deyir. Qarılar belə kənara alıp doğum yaptırırmışlar. Soğuktan çocukları ölüyermiş. Bir lokma bir şey su almaya eniyermişler ki bir şey bulaq. Vagon təprəniyermiş. O insan qalıyermiş onda. Bu sürgün değildi. Bu ölüme sevk edilmiş büyük bir tren idi. Biz Kazakistan çöllerinde soğuk 44. yılın noyabr ayında 35-45 derece soğuk içerisinde evsiz eşiksiz torpağı kazıyarak babam öz neslimizi o torpağın içerisinde 2 metre derinliğinde üstünü kamışla örterek ölümden kurtarmıştır. Ancak ne yazık ki herkes benim babam kimi, benim tayfam kimi deyək ki, şanslı olamadı. Benim 2 dayım acından ölməyək deyə komşu köve Kazakistan çöllerinde komşu köve dilenmeye giderek gedip Kazakistan çöllerinde yüzgere tutularak bir köve sığılmışlar. 13-14 yaşında olan dayılarım gece utandığından bir fener, ev, ışık yok, bir pencerenin önünde, küçük bir pencerede fenere sığılmış, seküde halı üstüne örtüp ki sabah ulaşaq burada. Sabah evin sahibi qalxır ki, yorganın altında, kilimin altında 2 nefer yatır. Baxır ki 2 nefer de geçlenmiş ölmüş. Rəhmətlik anamın babası, dedem acından ölməyək deyə komşu köve gidip etmek dilenmeye yola düşüyor. Gettiği halde çok rüzgarlı bir hava Kazakistan'ın rüzgarına tutularak, ola bunda ölmeyeyim diye mezarlığın etrafına sığınarak orada yatmış. Hayf ki cami təhvil vermiş. Kazakistan'da da bizim cemaat yetmekten önce komünizm elə bir təbliğat götürüyor ki, bunlar adam yandır, insan yandır, bunlara yakınlaşmayın. Məqsəd
millet birbirine entegre olunmasın, millet birbirine yakınlaşıp geriye kaçmak için yol tapmasınlar. 8 yıl babamın ölüsünü tapamayırlar. Nenem ağlaya-ağlaya gözü kor oluyor. Rahmetli emin konuşuyor ki 27 nəfərdik ortaokula gedəndə. Ortaokulu bitirəndə 3 nəfər qaldıq. Çocuklar acından ot yiyərək qarnı patlayıb, hastalığı tutulub, hepsi ölüyor. Əhməd dədə savaşdan dönüyor, gəlir qapıya, anasına səsləyir. Ana, ana. Baxıyor ki, heç kimə səs vermədi. Bir də bir ixtiyar qarı çıxır, tanımadığı bir adam. Deyir ki, sizinkiler artık burada yaşamıyor. Əgər məzərimdə çıxsa da otlar, gene de unutmam öz vətənimi. Ət gəmükdən həm də ayrılan zaman, çıxartma yazından öz məkanını. Anadan doğulub gözün açan da, doğma yurdun şərbətini içən də, haxıl kamal alıp iyi kötüyü saçan da, çıxartma qalbindən öz vətənini. Göbəgin kəsilən yer həm əvindir. Anan söylədiği sözlər dilindir. Sənə həyat verən baba yerindir. Unutma heç vaxt öz vətənini. Cumhuriyetimiz ilan edildikten sonra, hudutlar kesildikten sonra Alman-Rus harbi başladığı zaman Ruslar bizim Ardahan, Çıldır bölgesindeki köyleri boşaltmışlar. Bak, Ermenistan'a yakın olan köyler boşalmamış. Borçalı bölgesi dediğimiz Marloin bölgesi. Ahırkelek, Ahıska vilayetlerinin bizim sınırda olan köyleri hep sürmüşler. Kazakistan, Dağıstan. Fakat dedikodu başlamış 1943-44'te ki Alman-Rus harbi başlayacak. Bizi sürecekler. Kadınlara erkek elbisesi giydirmiş Ruslar, silah boyamış vermişler. Meşhur Rüstem'de yaşlı ya, yaşlı işe yaramayan adamları da, eli silah tutmayan adamları da giydirmişler. Bunların içinde sınır bölgesinde devriye gezirler ki yani bu kadar askeri var Rus'un. Askerini çekmiş, toplamış, Alman sınırına göndermiş ama burada kuvveti var. Bizim Türklerden korkuları var. Meşhur Rüstem bizim de Sukhara'nın Aza Muhtarı sınır bölgesinde gezerken parola verir ama nasıl veriyor? Sözüyle parola veriyor. Elindeki silahını saz yapar ama Türkçe bilenler de varmış kadınların içinde. Bunu ihbar edirler. Alsın Meşhur Rüstem bakalım ne söyleyecek. Çıktım gurbet el sehrayın eyledim. Gezdim gördüm müşkül hallar perişan. Özüm özde yerdimi fikir eylerken bir men değil cümlen eller perişan ay ay perişan ay perişan. Burada perişanlık olduğunu söylüyor. Bunlar savaşa girecek. Diyor ki siz eğer buraya girersinizse bunlar o cepheye çekilmiş. Parola verir. Bunu hemen ihbar edir. Orada Türkçe bilenler varmış içinde. İstihbaratı var. Meşhur İslam'ı tutur, Narıngalı'ya atırlar. Cezaevine atırlar. Kabuslar görürdüm büyüklerimizi dinledikten sonra, geceleri uyuyamazdım. Nenem anlatırdı, yani kızım bize Allah yardım ediyor, Müslümanlara işte dostları yardım ediyor falan derdi. Allah güç veriyor.
Benim de aklıma hep böyle melekler, işte bize yardım eden görünmez varlıklar falan gelirdi. Ürpererek, korkarak uyanırdım, uyuyamazdım. Öyle yani çocukluğumun o anılarını hiç unutmuyorum. Evimizde bir sandık vardı. Turkuaz renkli boyalıydı. Türk renkleridir biliyorsunuz. Evimizin yani doğup büyüdüğüm köydeki evin pencereleri de maviydi. O sandık da maviydi. Kapılar da maviydi. O Türk rengini taşırlardı büyüklerimiz nereye giderse. O sandığın içinde eski haritalar vardı. Telgraflar vardı Osmanlıca, Rusça. Benim yazmaya karar verdiğim, bu tarihi anlatmalıyım ilk başta dediğim 1944. Bu masalın kötüsü Stalin, iyileri de bu bölgede yaşayan insanlar. Yani vatanını, milletini, insanını korumaya çalışan insanlar. Stalin 93 Harbi'nde Kars, Ardahan, Artvin, Sarıkamış, Iğdır, 40 yıl Çar hükümeti döneminde onların himayesinde kaldığı dönemde bile bizim gerçek atalarımız, Türk ve Müslüman atalarımız bu topraklarda tamamen burası yok olmasın, bir gün olacak buradan gene bizim olacak bura. O azimle burada kalan ataların torunuyuz bizler. Sürgün planını kafasında oluşturunca Stalin o şımarıklık, o megaloman döneminde İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanı olarak ondan önce bir ay içerisinde hiç demiryolu olmayan Tiflis-Azka güzergahına demiryolu yapmak fikri. Burada da askere götürmüş gençleri zaten askere götürmüş. İşte 18, 20, 30, 35 yaş civarındaki erkekler askerde. Geride kalan hanımlar, genç kızlar, gelinler, çocuklar, yaşlılar. Onları da gece gündüz vardiyalı olarak çalıştırarak demiryolu, Azka'dan Tiflis'e demiryolu döşetiyor. O demiryolunda çalışan o yaşlı, genç, çoluk, çocuk, o insanlar seviniyor. Askere gönderdiğimiz yavrularımız, balalarımız bu trenle gelip bize kavuşacak. İşte ne bileyim ekip biçtiğimiz bir takım malzemeleri şehre götürüp satabileceğiz, ihtiyaçlarımızı alabileceğiz. Yani demiryolları hep bir yerde ekonomi demektir ya bilirsiniz, kalkınma demektir. Bunlar bu demiryolu yapılınca çok seviniyorlar. Ama zaman gelecek ki o demiryolunun onlara ölüm yolu, zulüm yolu, katliam yolu olacağını bilmiyorlarmış. Her vagona da sanki sürgüne giden Türkmüş, Müslümanmış gibi bir Ermeni aile yerleştiriyorlarmış. Gittikleri yerde o değişip başka bir aile biniyor. Sanki o da sürgüne gidiyor gibi. Ve o insanlar arasında istihbarat toplayıp o zulüm içinde o trende gene Stalin istihbarat peşinde. Her vagona bir Ermeni aile yerleştiriyormuş. İnsanlara Stalin'in yaptığı bu zulüm, bu soykırım, ben soykırım diyorum. Bu bence Türklerden ve Müslümanlardan korkusundan da ileri geliyor. Korkuyor, gerçekten korkuyor. Çünkü yani Türk tarihi belli. Ve biliyor ki Türkler 600-700 yıl dünyaya neredeyse hükmeden bir imparatorluk. Fethettiği hiçbir yerin halkına kötü davranmamış. Dininde özgür bırakmış, dilinde özgür bırakmış. Sonra bu bilmiyorum yanlış anlaşılmasını da istemiyorum ama gururla yine söyleyeceğim. Hiçbir milletin askeri bizim askerimiz kadar mert, cesur, yürekli, vatansever olamaz. İngiliz generaller olsun bizlerle savaşan, Fransızlar olsun, İtalyanlar olsun okuduğum kaynaklarda birebir
Yani öyle laf olsun diye değil. Söyledikleri şu. Türk askeri ne zihniyetine sahip askerimiz olsaydı biz dünyaya hakim olurduk. Toprak daha çok kazmadan insan iskeletleri buluyordu ustalar. Kafatasları, kol kemikleri, ayak kemikleri, hatta çarığın içinde ayak, bazen de çizmenin içinde ayak. Ve babam bunları böyle beyaz bir çarşafın içine toplardı, bağlardı, bir kenara koyardı. Hemen o dönemin din alimlerine koşardı. Ya böyle bir şey oldu, ben onları yerlerinden, yurtlarından ettim. Ama Türk askeri midir, Rus mudur, Ermeni midir bilmiyorum. Bana bir şey söyleyin falan. Bizim Türk milleti o kadar gani yürekli, o kadar ulvi duygulara sahip insanlar ki hocalarımız bile babama şunu söylemişler. O dönemin Ardahan müftüsü falan. Git, Hristiyan da olsa o da bir Allah'ın varlığına, birliğine inanıyor, biz de. Git kendi dilinde bir şeyler oku. Kur'an'dan bir iki ayet oku. O bohçayı dualarla göm. Ve babam orayı iptal etti, ev yapmadı o bölgeye. Başka bir bölgeye, tarafa yaptı. Kafamdaki şapkayı çok seviyorum. Büyüklerim hep bunu kullanırlardı. Babamın da vardı. Bir de askeri pantolon giyerdi. Çizmeleri buradaydı. Hala asker gibi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Ermenistan sınırında askerdi babam. Bu bizim için çok önemlidir. Karapapakların şeyidir bu. Oğuz boyunun bir koludur ve bu papak onları temsil eder. Atatürk de fesi, sarı kabul etmediği için karapapak takmıştır ve Oğuz Türklerine saygısı Oğuz boyundan, yani dünyaya dağıldığını, Türkiye'ye, Anadolu'ya yerleşildiğini düşündüğü için, yani Türk giysisi olduğu için, Türk şapkası olduğu için Atatürk de karapapak kullanmıştır. Duraklarda durmak yok. Nasıl duruyorlar? Orada kaç kişiyi indirip ya da kaç kişi vagonlarda ölmüşse atmak için duruyorlar. O esnada bir kız çocuğu, anası iniyor, bir kız çocuğu da annesinin peşinden atlıyor trenden. Su mu bulacak, ekmek mi bulacak, ne yapacak? Öyle bir durum. Ama annesi çocuğunun trenden, onun peşinden geldiğini bilmiyor. Anne aranıyor işte, ne bulabilirim, hani yiyecek, içecek, kimden ne isteyebilirim diye. Bak olmuyor, kadıncağız biniyor trene ama çocuk orada kalıyor. O kız çocuğu orada kalıyor. Arkadan gelen bir başka vagon, başka bir trendeki insanlar o çocuğun ağlayarak, o demiryolu boyunca ağlayarak gezdiğini, donduğunu, üşüdüğünü diyorlar. Demek ki bizden önce bir tren geçmiş buradan. Bu çocuk bizimkilerin çocukları. Ve o kız çocuğunu alıyorlar, yetiştiriyorlar. Yani onlarla beraber diyelim ki o çocuğun ailesi Özbekistan'a gitmişse bu arkadan gelen trenin insanlarını da Kırgızistan'a götürmüşler. O çocuk onlarla büyüyor. Daha sonra, yıllar sonra ailesini buluyor. Ben aslen Ahıskalıyım, Ahıska Türklerindenim. Ahısla ile benim köyümün arası 40 kilometre. Birkaç kez gittim. O zaman Ahıska elden çıkmıştı. Köylünün birisi diyor ki, söyleyin Hamit Han'a, Ahıska bir kilidi elden gitti diyor. Kazım Karabekir demiş ki, Ahıska, boğazlar boğazımız, Kars Ardahan'da
bel kemiğimizdir. Ruslara cevap veriyor. Ahıska elimizden çıktıktan sonra Posov halkı çok yoksulluk çekti. Ben de çocuktum. Yemek bulamıyorduk, elbise bulamıyorduk. Niçin? Bir tarafta zalim Stalin var, bir tarafta da bir yüksek dağımız var, Ulgar Dağı. Orayı aşmak için kışın çok zorluk çekerdi insanlar. Oradan göç 1930 yılında Ahıska'dan 1,5 milyon insan Türkiye'ye geldi. Geçti Türkiye'ye. Gecenin birinde öyle bir fecaat olmuş ki adam sofrasında yemeğini yiyor. Cemseler kapının önüne geliyor. Adam yemeğini yemeden neyi varsa yani bir yatak, bir çubuğu hepsini alıyorlar. Ama bütün eşyası orada kalıyor adamların. Bu şekilde yani bir köy değil, tüm hudut boyundaki tüm köyleri bu şekilde sürgün ediyorlar. Zalim adam, Türk düşmanı adam. O köyler, bizim Posov'un köyleri, yakın köyler, hudutlara kadar gitmişler. Ağlamak, sızlamak, bir ana baba günü, anlaşıldı mı? Öyle bir gün yaşadı insanlar. Aylarca Orta Asya'ya gidiyorlar, onlara birer yer gösteriyorlar. Burasının, yani bir arada da değil. Nerede bir boş yer varsa oraya yerleştiriyorlar. Ahıska halkı böyle bir perişanlık yaşadı. Biz de üzüldük. Herkes de üzüldü çünkü onlar bizim kan kardeşimiz. Kim üzülmez ki? Niçin üzülmeyin? ...1944 sürgünü yani Ahıska sürgünü dediğimiz sürgünün sadece Ruslar tarafından yapıldığını zannediyoruz. Aslında Rusların egemenliği altında Ermenilerin ve Gürcülerin de bu işte çok büyük şeyi var, rolü var. Ermeniler özellikle bulduklarını öldürüp erkek çocukları öldürüyorlar. Ninemin de 6 tane erkek kardeşi var. Annesi bir camiye, hemen Ahırkele'nin girişindedir bu cami. Osmanlı döneminde yapılmış fakat şu anda domuz ahırı olarak kullanılıyor. Bir fiil gittim. Bu camiye toplarlar kadınları ve çocukları. Ara ara şu haberi alıyorlar. Diyorlar ki erkek çocukları alıp öldürüyorlar. Ninem bir yolunu bulup mahallenin birinin evine girer. Zaten bütün boşaltılmış. Yorgan ve yastık yüzlerini toplayıp getirir. Bütün çocuklara orada alelacele bayan elbisesi giydirirler. Yani o yorgan ve yastık yüzlerinden bunlar kızdır diye, erkek değil. Dedemin yani 6 tane dedemin kurtuluş hikayesi böyle başlar. O gece şeyde kalırlar camide. Artık büyük bir eziyetin, büyük bir işkencenin olduğunu bildiklerinden dolayı da yine o camiden camını kırıp kaçarlar. 4 güne Çıldır'ın Kenarbel köyüne gelirler. 4 gün. 4 güne geliyorlar. Ben ninem bunu anlatırken nenem titrerdi, ağlardı. Ve bu olayın etkisinde çok kalırdı, rüyasına gelirdi. İşte kardeşlerin ismini söylerdi. Ve ben o dönem bu ninemin çekmiş olduğu bu sıkıntılardan dolayı bir şiir yazmıştım. Kahrolası Moskov şu Ermeniler diyerek ağlardı nenem eskiden. Şu bebek katili eli kanlılar diyerek ağlardı nenem eskiden. Ardahan diyerek, vatan diyerek, dünya bu vahşetten utan diyerek, Ahıska bir aziz vatan diyerek ağlardı nenem eskiden. Bu köyde anlatılan hikayelerden dinlediğimiz şudur. Şu anki soy isimleri Yeşiltaş olan ama Osmanlı dönemi soy isimleri Dair Bey olan, Dairler olan
sülalenin büyüklerinden şunu dinlemiştim. 4 kardeş kaleye hapsedilir. Nereye? Yine Ahıska'nın Narın Kala diye bir yerinde. Bu kaleye hapsedilir. Katledileceklerini, şehit edileceklerini bildikleri için ayrıca çoluk çocukları kalmış. Bunları kurtarma ümidiyle gece kale 13-14 metre yükseklikte surları. Bir yolunu bulurlar, affedersiniz atların gübresinin yığıldığı bir bölgeden buradan atlarsak kurtuluruz düşüncesiyle kardeşleri teker teker aşağıya atlarlar. En son Raşit diye bir kardeşleri atlar fakat bacağı kırılır. Ben size engel olurum, siz gidin, namusunuzu kurtarın, çoluk çocuğumuzu kurtarın, bu bölgeden kaçın, ben burada saklanırım diye onlar kardeşleri orada at gübresinden bir şey oluştururlar. Tünel gibi bir şey oluştururlar, onu oraya saklarlar ve akıbeti bilinmez. Bir Aska türkünün deyişiyle biz nal ile taş arasında ezildik, ne Türk demeden korktuk ne de Müslüman olmadan. Geçmişte çok çile çekti bizim Ahıska Türkleri, bizim Ahıska Türkleri. Aseret belini büktü bizim Ahıska Türkleri. Aseret belini büktü bizim Ahıska Türkleri. Piyada yola saldılar, diyar diyar dolaştılar. En son vatana kavuştular bizim Ahıska Türkleri.